Herkese merhaba. Bu videoda logaritmanın ne olduğunu ve ne işe yaradığından bahsedeceğim. Şimdi yıl 1614 ünlü matematikçi Napier tarafından ortaya çıkıyor. Fakat daha eskiye gidersek aslında logaritmanın ortaya çıkışında üslü sayıların temeli yol açmış diyebiliriz. Yani üslü sayılardan doğuyor diyebiliriz. Milattan önce 300'lü yıllarda Öklit ve Arşimet üslü sayılarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Çok büyük sayıları tanımlamak için de yöntemler geliştiriyorlar. Sonra İslam dünyası 800'lü ve 1200'lü yıllara geldiğimizde ünlü matematikçi Harezmi üssü denklemlerle alakalı çalışmalar yapıyor. Ve bu sayede de logaritmik düşüncenin ön adımlarını atmış oluyor. Ve 1500'lü yıllara geldiğimizde Avrupa'da üssü sayılar sistematik bir şekilde kullanılmaya başlıyor ve Napier buradan yola çıkarak da logaritmayı ortaya çıkartıyor. Yani aslında şöyle bir şey, şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Logaritmanın ortaya çıkışı Napier, üslü sayılarla ilgili çalışmalar Arşimet, cebirsel denklemleri de Harezmi şeklinde bir karşılaştırma, yani eşleştirme diyelim yapabiliriz. Şimdi Napier'i anlatmadan önce şöyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle şöyle bir şey hayal edin. Hesap makineleri ve bilgisayarların olmadığı ve matematikçilerin çok karmaşık işlemleri, karmaşık çarpma işlemlerini yapmak zorunda oldukları bir dönemi hayal edin. Ve bu aşırı zaman alan bir şey. Logaritma sayesinde bu zor karmaşık işlemler, çarpma işlemleri, çok büyük sayılar, çok küçük sayılar, bunlarla çok rahat işlem yapılmaya başlandı. Ve bu sayede de logaritma aslında zor matematiği basitleştirdi diyebiliriz. Yani aslında şöyle, logaritma üslü sayıların ters işlemi. Yani çok büyük ya da çok küçük sayılarla daha kolay işlem yapmak için ve karşılaştırmak için kullanılıyor. Şimdi şu örneği yazdım. Burada aslında daha aklımızda, yani daha net bir şekilde bir kavram oluşur. Şimdi 10 üzeri 2 100. Yani 10'un ikinci kuvveti. 2 tane 10'u çarpınca 100 yapar. Yani bunu logaritma olarak şöyle gösteriyoruz. Logaritma 10 tabanında 100 2. Aslında bu şu demek. 100'ün içinde kaç tane 10 çarpanı var? 2 tane. Bu ne demek? 2 tane 10'u çarpınca 100 oluyor demek. Mantık aynı aslında. Yani aslında 100 sayısının içinde kaç tane 10 çarpanı olduğunu aramış oluyoruz. Hem burada hem de burada. Şimdi şunları yazdım. Logaritma 10 tabanında 1000 nedir? Logaritma 10 tabanında 1000, 10 üzeri kaç bine eşittir? 10 üzeri kaç bine eşittir? 4'e. Logaritma 10 tabanında 1000 kaça eşittir? O da 4'e eşittir. Şimdi 2'nin kaçıncı kuvveti 64'tür? 6. kuvveti. Peki logaritma 2 tabanında 64, yani 64'ün içinde kaç tane 2 vardır? 6 tane. Yani üslü sayılarla logaritmanın mantığı bu aslında. Şimdi logaritma nerelerde kullanılıyor? Logaritma deprem şiddetini ölçmede, elektrik devrelerinde, nüfus artışında, bakteri çoğalmasında, kimyada asitik bazik değerlerini bulmada, bunlarda logaritma kullanılıyor. Çünkü logaritmada örneğin deprem şiddetinde logaritma 10 tabanında formülü budur. Buradaki verdiğim şurada yazmamız gereken değerler çok büyük rakamlar olduğu için burada bu logaritma çok işimize yarıyor. Mesela basit değerleri bulmak için işte eksi logaritma h artı diye yazdım. Yani şurada 0 virgül nokta 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 çok küçük bir sayı. İşte bunu da yine logaritma sayesinde daha kolay bir şekilde işlemler yapıyoruz. Yani kısaca logaritmanın geçtiği yerler bunlar. Ama tabii daha bir sürü yerde sayabiliriz. Bu şekilde kısa bir özet verdim. Umarım beğenmişsinizdir.